Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun aleyküm. İstemeyi bilenler ve kendisinden bir şey istendiğinde ikiletmeden verenler. Sorun şimdi deyin ki istemeyi bilmek diye bir şey de mi var? Olmaz olur mu? Bizim Yunus diyor ki söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Üslubu en güzel nasıl anlatırsınız diye bir soran olsa ben Yunus Emre'mizin bu dörtlüğünü okurdum. Ve isterken üslup mühimdir. İster kuldan isteyin, ister Allah'tan isteyin. Şimdi insanız. Yanılır, yakılır, bir günah işleriz. Bir hatamız, kusurumuz olur. Ya Rabbi bizi affet deriz. Boynumuzu bükeriz. Allah'tan af isteriz. Ama Evliya-i Kiram Hazaratı bu af isteme mevzuna bile üslubu muhabbetle giydirmeyi bilmişler. Mesela Yahya bin Muaz Hazretleri diyor ki ya Rabbi biliyorum günah işlemek bana yakışmıyor ama affetmek sana çok yakışıyor. Ya güzelliğe bakar mısınız? Ben bana yakışanı yapamadım ya Rabbi diyor. Sen zaten sana yakışanı yaparsın. Güzellik. Hasan-ı Basri Hazretleri merhum demiş ki ya Rabbi cehennemi hak ettiğimi biliyorum. Ya bu da çok güzel değil mi? Hasan-ı Basri, tabiinin büyüğü. Cehennemi hak ettiğimi biliyorum. Bu nasıl bir şeydir? Şimdi dönsek bize sorsak hepimiz cenneti hak eden kimseleriz. Böyle bakarız hadiseye. Zaten kimin nereye hak ettiği biraz buradan ortaya çıkıyor. Cehennemi hak ettiğimi biliyorum diye tevazuyla boynunu bükeni alıp cennet-i alaya koyuyorlar. Cenneti hak ettiğimi biliyorum diyen Allah yardımcısı olsun. Neyse demiş ki Hasan-ı Basri Hazretleri. Ya Rabbi cehennemi hak ettiğimi biliyorum ama ya gidersem şeytan sevinecek. Beni affet. Sevindirmeyelim şeytanı. Beni affediver ya Rabbi diyor. Bir başka Allah dostu o çok iddialı. Ya Rabbi diyor bana büyük bir günah işlet. Öyle büyük bir günah olsun ki Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar o günahı benim gibi işleyebilen bir başkası olmasın. Sonra da mahşer günü beni affet de şu kullarına senin merhametini gösterelim diyor. Bakın üslup. Ya lise yılları Ankara'dayız. Ankara'ya selam olsun bu arada. Ulus'ta Heykel Meydanı'ndan Gençlik Parkı'na doğru inerken eski meclisin önünde 3 bey amca birer hasır tabureye oturur. Önlerinde de baskül, geleni geçeni tartarak 3-5 kuruş harçlık çıkartırlar. Şimdi biz birinci amcada hiç tartılmadık. İkinci amcada hem tartılmadık hem ona biraz kızdık. Ama üçüncü amcadan tartılmadan hiç geçemedik. Diyeceksiniz üçü de aynı işi yapıyor. Farkı neydi? Fark şuydu. Birinci amca böyle bağırıyordu. Dartılın 1500 lira, dartılın 1500 lira, dartılın 1500 lira. Lan ne tartılacağım? Lise talebesiyim. Boy 1.85, kilo 75, fitiz. Öyle kalori falan hesabı yaptığımız zamanlar değil. Geçerdik önünden transit. İkinci amca da hem tartılmazdık hem de azıcık kızardık ona. Çünkü şöyle yapıyordu. Dartılın 1000 lira, dartılın 1000 lira, dartılın. Ya tamam serbest piyasa ekonomisi, rekabet filan da abi bu sektörde, şu mesafede bu rekabet olmaz be. Azıcık da kızardık ona. Ama üçüncü amcanın önünden istesen de geçemezsin. Çünkü amca şöyle diyordu. Amcanız bir çay içsin. Amcanız bir çay içsin. Ya kilomu biliyorum. Tartılmaya ihtiyacım da yok. Ya ama amca çay içecek be. Dönerdik bir çıkardık o basküle. Bir de amca çay içecek ya. Varsa 1000 lira, 1500 lira değil 2000 lira bırakırsın. 5000 lira bırakırsın falan. Çünkü amca çay içecek. Çayın yanında simit de yemesi lazım amcanın. Üslup mühim. Şairin biri bir gün padişaha çok güzel bir kaside yazmış. Şair Ebu Dallame. Devrin padişahı da Halife Mehdi. Padişah kasideyi beğenince şairi çağırın ihsanda bulunalım demiş. Hünkârın huzuruna çıkartmışlar. Şair el pençe divan bekliyor. Padişah demiş ki dile benden ne dilersen. Güzelliğe bak şimdi. Padişah diyor ki dile benden ne dilersen. İsteyeceksin ve olmayacak. Öyle bir şey. Buna kim alemi imkan derler. Olmaz deme. Olmaz. An o an. İste şair.
Şair durmuş. Kulunuz bir av köpeği ister hünkârım. Allah Allah. Ahali şaşırmış. Padişah da şaşırmış. Hünkârın huzurundasın ama av köpeği istiyorsun. Şimdi bu iş böyledir. Sen açsın, fakirsin, perişansın. Kuru bir ekmek karnını doyurmaya, ölmene mani olacak, yetecek. Ama gittin bir kapıyı çaldın, çaldığın kapı da sarayın kapısı. Açtılar, bir kuru ekmek verir misin dersen kelleni alırlar. Orada ihtiyaç kadar değil, verenin şanınca istemek lazım. Şair av köpeği isterim deyince ahali de hünkâr da şaşkın. Padişah gülerek herhalde ihtiyacı bu ki bunu istiyor demiş. Verdik gitti. Şair böyle bir minnet ifadesi yüzünde hünkârım demiş. Yalnız kulunuz ava neyle gidecek? Bir de at versinler demiş. Hünkârım ata kim bakacak? Ya bir de seyis versinler demiş. Şair haklı şeyler istiyor. Ahali hafif tebessüm. Bir de seyis versinler. Yalnız demiş hünkârım bir maruzat. At, seyis. Nerede kalacaklar? Ne yapacağız? Ya bir de köşk versinler demiş. Hay hay. Köşkü de almış şair efendi. Hünkârım demiş. Bu kadar köşktü, attı, seyisti bu ahali bunlar ne yiyecek, ne içecek, neyle geçinecek? Ya 500 de altın versinler demiş. Şair hünkâr diyecek olmuş, padişah şairden önce davranmış. Baka şair efendi demiş. Hesapları tutmak için bir kethüda bir de muhasiptar istersen av köpeğini yere alırım ha. Bak istemeyi bilmek mühim de duracağın yeri bilmek de mühimdir. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Cuma selamlığından çıkmış gidiyor. Aşağıdan bir fakir hünkârım, hünkârım. Dönüp bakmış. Söyle. Hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz hünkârım? Beli demiş. Doğru söylersin. Peki bu kardeşine mirastan bir pay düşmedi mi hünkârım? Fatih'in hoşuna gitmiş şöyle. Keseden çıkartmış bir altın atmış. Adam altını görünce hünkârım demiş. Bu mu hani düşe düşe? Şşş demiş. Öbür kardeşlerin duyarsa bu da düşmez senin payına. Yani duracağın yeri bilmek bak işte bu da çok mühim. Neyse çok uzattık değil mi hikayeye girmeden önce? Gelelim mevzuya. Padişahın biri bir gün yanında veziri olduğu halde şöyle bir ahaliyi teftiş edelim diye tebdili kıyafet çıkmışlar. Hava soğuk, ayaz. Camilere bakmışlar, medreselere girmişler, çarşıyı dolaşmışlar. Yolları bir dere kenarına düşmüş. O soğuk havada ihtiyar bir debba eline almış derileri vuruyor taşlara, vuruyor taşlara. Şimdi padişahın dikkatini çekmiş. Vezire demiş ki gel hele. Debba ihtiyara doğru yaklaşmışlar. Onlar yaklaşa dursun. Biz bir pencere açalım. Salih Baba diyor ki kakıyıp döverse artır hubbunu. Sevdiği deriyi çok çiğner debba. Yani ey aşık, ey aşıklık iddiasında bulunan kişi. Maşuk sana cefa ediyorsa, maşuk sana zahiren eziyet gibi görünen şeyler yapıyorsa sen ona sevgini artır. Sevgin ziyadeleşsin. Çünkü debbalar, deri ustaları bir derinin bakarlar ki bu kaliteli, bundan iyi malzeme çıkar. Onu çok döverler. Kıvam tutsun diye. Çeliğe çifte su vermek gibi. Arz edebiliyor muyum? Hazreti Pir bu bahiste pek güzel bir misal verir. Eskiler bilecekler. Öyle elektrikli robotlar vızır vızır içeride halı temizlemiyordu bir zamanlar. Alıyordun halıyı, bir ipe asıyordun, elinde bir sopa, vur Allah vur, vur Allah vur. Tozlarını silkelemek için. Hazreti Pir diyor ki, elinde sopayla halıya vuranın derdi halıyı dövmek değil, tozunu silkelemektir diyor. Sen de bir halı gibisin. Maşuk almış eline bir sopayı, sana çaldıkça çalıyor, çaldıkça çalıyor. Zannetme ki derdi seni dövmektir. Seni fazlalıklarından arındırmaktır. En büyük fazlalığın da sensin. Sen senden kurtulmadıkça o dayağı yemeye devam edersin. Uzattık. Padişahla veziri gelsin ihtiyarın yanına. Yaklaşmışlar debba. Padişah bakmış. Selamun aleyküm ey piri fani demiş. İhtiyar şöyle bir işini bırakıp dönüp baksa ki ayağa kalkmış hürmetle. Ve aleyküm selam ey serdarı cihan. Vezir şaşırmış. Lan bu ihtiyar tebdili kıyafet padişah nasıl tanıdı? Padişah göz ucuyla vezire bakmış. İhtiyara sormuş. Altılarda ne yaptın? Hünkârım 6'yı 6'ya katmayınca 32'ye yetmiyor.
Vezir iyice şaşırmış. Bunlar ne konuşuyorlar? Geceleri kalkmadın mı? Hünkârım kalktık ama ellere yaradı. Sana bir kaz göndersem yolar mısın? Hem de hiç ciyaklatmadan hünkârım demiş. Neyse vedalaşıp ayrılmışlar. Giderken padişah vezirine dönmüş. Vezir efendi demiş, en yakınım olmak itibariyle benim neyi dediğimi, niye dediğimi, söylediğim sözden muradımın ne olduğunu en ziyade bilmesi gereken sensin değil mi? Beli hünkârım demiş vezir sevinerek. Peki biz o ihtiyarla ne konuştuk? Hünkârım ben ne? İşte burada da pencere açalım. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki radıyallahu anh, bir gün hücre-i saadete girdim. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebubekir'le bir şeyler konuşuyorlardı. Usulca bir köşeye oturdum. Uzun müddet konuştular ve ben dinledim. Fakat konuştuklarından hiçbir şey anlamadım. Sanki Arapça bilmeyen biri gibiydim yanlarında. Ne konuştuklarını bilmiyordum. Bakın bunu diyen Ömer Faruk radıyallahu anh. O anlamıyor. Hurufu mukatta'a. Sevenle sevilen arasında vardır bunlar. Kapattık pencereyi, döndük mevzuya. Padişah vezirine demiş ki, baka vezir efendi, bu gece yarısına kadar benim o ihtiyarla ne konuştuğumu öğrendin. Öğrenmedin yakarım çıranı. Veziri almış bir telaş. Baş üstüne hünkârım demiş. Şimdi bu işi halletmenin tek bir yolu var. Döneceksin, ihtiyarı bulacaksın. Aman diyeceğim baba, düştüm ocağına. Siz hünkârla ne konuştunuz? Padişahı saraya teslim ettikten sonra vezir yanına adamlarını almış, koşa koşa dere kenarına. Akşam hava kararmak üzere ihtiyar deri dövmeye devam ediyor. Oh demiş, elhamdülillah yetiştik. Yaklaşmış. Selamun aleyküm erenler demiş. İhtiyar aleyküm selam erenlere gönül verenler demiş. Yahu baba düştüm ocağına demiş. Biz geldik padişahla, ben veziriyim, o hünkâr. Ama tebdili kıyafetiz. Şimdi onun padişah olduğunu benden başka bilen yok. Ama sen döndün ey serdarı cihan diye aldın selamı. Nasıl tanıdın sen hünkârı? Vezirim demiş. Ben dericiyim. Bu ülkede o deriyi ya padişah giyer ya veziri giyer. Baktım ki sen ona hürmet ediyorsun. Ha padişah budur dedim. Onun için ey serdarı cihan diye aldım selam. Vezir birinci meseleyi çözdük diye mutlu bir şekilde. Peki demiş bir şey vardı. Altılarda ne yaptın mı bir şey dedin. Ha demiş ya sen haklısın ama hava soğuk malum çoluk çocuk aç evde bekler ben artık gideyim. Dur baba dur demiş. Hemen bir kese altın çıkarmış. Buyur babacığım. Hünkâr sordu demiş. Ya 6 ay yazın ne yaptın? Çalışmadın mı da 6 ay kışta çalışmak zorunda kalıyorsun? Ben de dedim ki 6'yı 6'ya katmayınca 32 dişe yetmiyor. Geçinemiyoruz. Vezir ikinciyi de öğrendim demiş. Sevinç içinde. Peki demiş geceleri kalkmadın mı? Ama efendim demiş yani bağışlayın da ben çok geç kaldım. Dur demiş. Bir kese altın daha almış ihtiyar. Sordu demiş. Ya bu yaşa gelmişsin. Kışın ortası. Hala çalışıyorsun. Çoluk çocuk yok mu? Geceleri kalkmadın mı? Çoluğun çocuğun olmadı mı? Ben de dedim ki kalktık ama ellere yaradı. Kalktık hünkârım da kız oldu hepsi. Alan gitti. Ha demiş. Bir şey daha anladık. Peki demiş o bir kaz meselesi var. Kaz meselesi vardı. O neydi? İhtiyar gülmüş. Devletum demiş. Var onu da sen düşün. Ben artık pek geç kaldım. Şimdi üslup derken, üslup mühim derken, istemeyi bilmek kıymetlidir derken neyi kastettiğimiz birazcık olsun anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa son bir şey daha anlatayım. Sultan Mahmud Han bir gün Üsküdar'a çıkmış. Ahaliyle sohbet etmiş. Bir camide namazını kılmış. Atına binmiş. Gidecek bir çocuk dikkatini çekmiş. Şirinlikler yapan güzel bir çocuk. Ona bir hediye vermek istemiş. İhsanda bulunmak istemiş. Gel bakayım evladım demiş. Çocuk yaklaşmış böyle hürmetle, tazimle. Buyurun hünkârım demiş. Şöyle kesesinden bir altın çıkartmış. Al yavrum demiş. Çocuk alamam hünkârım demiş. Alamam deyince padişah da şaşırmış, ahali de şaşırmış. Niye alamıyorsun? Al yavrum demiş. Niye almıyorsun? Efendim şimdi eve gideceğim. Bir ton soru soracaklar. Bunu kim verdi diyecekler. Nereden buldun diyecekler. Niye durduk yere? Yani bağışlayın ama ben alamam. Al evladım al demiş. Padişah verdi dersin. Ya ama efendim demiş hani bizimkiler padişahın verince bir tek altın vermeyeceğini bilirler. Ha demiş. Padişah çıkartmış. Keseyi uzatmış. O sıra padişahın dikkatini çekmiş. Uzaktan bir ses geliyor. Tıkandı da tıkandı. Tıkandı da Allah Allah. Bir kunduracı dükkanı. İhtiyarın biri oturmuş. Elinde çekiç. Bir yandan vuruyor. Bir yandan da tıkandı da tıkandı. Tıkandı. Padişah dönmüş o tarafa doğru.
Rejiden demişler ki süre bitti. Haftaya kalsın tıkandı baba. Eyvallah. İstemeyi biliyorlar. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.